Merhaba, A1 Almanca temalı kartlar Teil 2 ve resimli kartlar Teil 3 örneklerini detaylandıralım. Burada aile temasını gördüğünüz gibi aşağıdaki kelimelerle birleştirerek soru kalıpları oluşturalım. Kelimelerle birleştirip soru kalıbı oluşturmak için de kelimelerin anlamlarını bilmeniz, ezberlemeniz çok önemli arkadaşlar. Burada Schwester, burada kız kardeş, erkek kardeş kelimelerini soru şekli. Haben Sie einen Schwester, bir kız kardeşin var mı? Haben Sie einen Bruder, bir erkek kardeşiniz var mı dedik. Cevap olarak ya diyebilirsiniz. Eins, zwei diyebilirsiniz. Nein diyebilirsiniz. Kısa tutabilirsiniz cevaplarınızı. A1'de bunlar problem olmuyor. Diğer kelimemiz besuchen. Wann besuchen Sie Ihre Familie? Besuchen Sie Ihre Bruder. Ailenizi ne zaman ziyaret edersiniz? Erkek kardeşinizi ziyaret ediyor musunuz? Şeklinde iki soru kalıbı var burada. Burada cevap olarak isterseniz nächstes Wochenende, gelecek hafta sonundan bahsedip o da nächsten Samstag diyebilirsiniz. Gelecek cumartesi şeklinde. Hani bunları aklınıza gelmiyor olursa eğer direkt ya, o da ya natürlich şeklinde cevap verebilirsiniz. Önemli olan orada bir reaksiyon göstermeniz. Feiern kutlama demek. Wann ist die feiern? Kutlama ne zaman? Heute, Samstag, Sonntag, herhangi bir günden bahsedebilirsiniz. O da bir tarih verebilirsiniz. Gibt es eine Geburtstagfeier? Doğum günü kutlaması var mı diye sorabilirsiniz. Burada da yine kutlama için ya o da nein diye direkt kısa cevap verilebilir. En kolayı bu şekilde. Mutter, Vater, anne, baba. Burada wie heißt deine Mutter? Annenin adı, annenizin adı nedir? Annenin adı nedir? Ihr Name ist Anna diyebilirsiniz. O da direkt ismini söyleyebilirsiniz. Anna gibi. Wo wohnt Ihr Vater? Babanız nerede oturuyor? Orada yine er wohnt in Frankfurt. O da direkt in Frankfurt, in İzmir ya da aklınıza ne gelirse şehir olarak orayı söyleyebilirsiniz. Evet, yeni tema wohnen. Kelimeler aşağıdaki gibi kelimelerin anlamlarını ezberlemiş olun. Wohnen Almanca yaşamak anlamında, oturduğun yer anlamını taşıyor. Wohnen gibi Almanca'da leben de yine aynı şekilde yaşamak anlamında. Yani wohnen ve leben Almanca'da birbirinin sıklıkla yerine kullanılabilir. Aynı anlamı taşır. Bu bir dipnot olsun sizler için. Familie aile demek. Wo wohnt Ihre Familie? Ailen nerede yaşıyor? Meine Familie wohnt in Frankreich, in Luxemburg, in Deutschland. Oraları değiştirebilirsiniz. Wohnen Sie bei Ihrer Familie? Ailenle mi yaşıyorsun? Ja, ich wohne bei meiner Familie. Ich wohne nicht bei meiner Familie. Hayır, ailemle yaşamıyorum da diyebilirsin. O da takılırsanız, heyecanlanırsanız ya o da nein diye kısa cevaplar vererek reaksiyon gösterebilirsiniz. Haustier, evcil hayvan demek. Bununla ilgili de yine yaşam alanı ile ilgili soru kalıbı oluşturalım. Ya da direkt soru sorabilirsiniz. Yani haben Sie ein Haustier, bir evcil hayvanınız var mı? Ya da wohnst du bei deinem Haustier, evcil hayvanınla mı yaşıyorsun şeklinde soru kalıbı olabilir. Bunlara da yine kısaca ya o da nein diye cevap verebilirsiniz. Bilgisayar, computer. Burada haben Sie eine Computer? Bilgisayarınız var mı diye sorabilirsiniz. Yine wo ist dein Computer? Bilgisayarın nerede diye sorabilirsiniz. Ya bir tane var. Ich habe keinen Computer. Bilgisayarım yok. Mein Computer ist zu Hause. Bilgisayarım evde şeklinde cevaplar verilebilir. Evet, Garten bahçe demek. Burada yine haben Sie einen Garten? Bahçeniz var mı? O da ist Ihr Garten groß? Bahçesine varmış gibi hayal edip bahçeniz büyük mü diye direkt soru sorabiliriz. Burada da yine ja nein. O da ja unsere Garten ist groß. Evet, bahçemiz büyük diye cevap verilebilir. Yani bu bölümde konusuna göre soruyu sorman bekleniyor. Bir kart çekiyorsun, karşı tarafa soru soruyorsun, o da sana cevap veriyor. Sonra diğer arkadaşın kart çekiyor, çıkan temayla ilgili soru soruyor, sen cevap veriyorsun. Böylece bu bölüm bitmiş oluyor.
Evet, şimdi resimli kartlara geçelim, örneklere bakalım. Evet, resimli kartlarda yine aynı şekilde önünüzde bir sürü kart var. Bir tanesini siz seçiyorsunuz, arkadaşınıza soru soruyorsunuz veya istekte bulunuyorsunuz. Yine aynı şekilde karşı taraf seçiyor, size bir soru soruyor ve istekte bulunuyor. Bu 2 tur veya 3 tur şeklinde devam edebiliyor. Soru işaretini gördüklerinize soru soruyorsunuz. Ünlem işaretini gördüklerinize de bir istekte, bir ricada bulunuyorsunuz. İlk resmimizde ben kulaklık olarak tanımlıyorum bunu. Siz radyo olarak veya telefon olarak da görseli tanımlayabilirsiniz. Burada haben Sie Kopfhörer, bir kulaklığın var mı diye sordum. O da gibt es ile başlayabilirsiniz. Gibt es einen Kopfhörer diye sorabilirsiniz. Yine ya ich habe, o da nein diye kısa cevaplar reaksiyon karşı taraf gösterebilir. Burada kulaklığa benzettiğim için hören Sie gerne Musik de diyebilirim soru olarak. O da ya, o da nein, o da ich höre gern müzik diye cevap verebilir. İkinci görselimizde dergi, Zeitschrift. Bunu yine gazete veya defter şeklinde, kitap şeklinde de adlandırabilirsiniz. Bitte geben Sie mir die Zeitschrift. Bana dergiyi verebilir misiniz lütfen? O da zeig mir die Zeitschrift. Bana dergiyi göster. Ya gerne, ya natürlich, hier bitte, hier ist Ihre Zeitschrift diye kısa yine reaksiyonlu cevaplar verebiliyorsunuz. Üçüncü görseli de portakal olarak adlandırdım. Burada meyve, sebze veya limon veya herhangi bir meyve ismi de söyleyebilirsiniz. İstekte bulunuyoruz yine. İsteklere bitte ile başlamak en kolayı oluyor. Bitte give me diye orange. Bana portakalı verir misin? Hier bitte, buyurun burada. Buyurun lütfen şeklinde reaksiyon gösterebilirsiniz. Bu görselde de yine bir meyvemiz var. Muz, bananın. Burada yine bir soru sormamız isteniyor. Burada da magst du Obst, meyve sever misin? Magst du Bananen diye de bunu sorabiliriz. Ya ich mag Obst, ya ich mag Bananen. O da ya diye cevap kısa verebilirsiniz. Buradaki görseli de ben kitap olarak adlandırdım. Bunu defter, dergi ve benzeri olarak da adlandırabilirsiniz. Yine istekte bulunmamız gerekiyor. Bitte gib mir das Buch. Bana kitabı verebilir misin? Zeig mir das Buch. Kitabı bana gösterir misin? Hier bitte diye kısa ve net bir reaksiyon gösterebilirsiniz. Evet, ikinci resimimiz çok belirgin oldu. Böyle belirgin resimleri seviyoruz. Burada soru işareti olduğu için bir soru soralım. Haben Sie eine Kamera? Bir fotoğraf makineniz var mı? Können Sie mir die Kamera geben? Bana fotoğraf makinesini verebilir misiniz diye soru soruyoruz. Burada yine ya ich habe eine Kamera diye cevap verebiliriz. O da ya natürlich, ya gerne diye cevaplar verebiliriz. Üçüncü görseli ben çok fazla algılayamadım. Ne olduğunu bilemiyorum. Bu taş mı, kaya parçası mı, meyve mi, sebze mi, ceviz mi çözemedim. Bilenler yorumlara yazabilir. Burada yine ricada bulunuyoruz. Yine görseli o anda karşıma çıkıp bilmediğim için gib mir bitte das Gemüse diye soru istekte bulunuyorum. Lütfen bana sebzeyi verir misin diye soruyorum. Hiç boş kalmamak gerekiyor bu esnada. Yani o neydi falan diye kendi kendinize sormayın. O da bitte sag mir was das ist. Lütfen bana söyle bu nedir? Ya es ist ein Gemüse. Evet, bu bir sebze. O da ich weiß nicht, bilmiyorum. Yani her türlü bir istekte bulunmanız gerekiyor burada. Son görselimiz yine belirgin bir şekilde laptop, bilgisayar, computer. Burada yine rica kalıplı bir soru da sorabiliriz. Könnten Sie mir bitte Ihren Computer geben? Bana bilgisayarınızı verebilir misiniz lütfen? O da Könnten Sie mir bitte Ihren Laptop geben olur. Ya da burada yine hast du einen Laptop diye sorabilirsiniz. Laptopunuz var mı diye. Yine hier bitte, o da ya natürlich, ya ich habe einen Laptop diye cevaplar verebilirsiniz. Kartlarda resimli nesneleri tanımak önemli. Cümle kalıplarını ezberleyin. En çok kullanılanı haben Sie, machen Sie, was machen Sie, wo wohnen Sie gibi. Bir de yasak ve rica ifadeleri var. Onlar bitte nicht, bitte geben Sie mir. Bunları iyi ezberlerseniz kelimelerin
anlamlarını da bilirseniz bu bölümü kolaylıkla geçersiniz. Sorularınızı, deneyimlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Yeni videolarla tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.